Avangarlar. Toparlanın. Bırakmayın kendinizi. Toparlanın koç. Arkadaşlar yalan yok. Ben bu aralar deliler gibi, çılgınlar gibi çatır çatır Path of Exile 2 oynamaktayım. Ama Path of Exile 2'den böyle aralık bulabildiğim zamanlarda falan oynadığım bir tane oyun var. Marvel Rivals. Bugünkü videomuzun konusu da ta kendisi. Marvel Rivals oyunu Çinli NetEase firması tarafından çıkartılmış bir oyun arkadaşlar. NetEase firmasını Çinli bir firma ve genelde uzak doğuda geçerliliği olan böyle MMO'lar, online oyunlar falan çıkarmakta kendileri. Marvel Rivals 6'ya 6 oynanan TPS görünümlü böyle Overwatch benzeri bir hero shooter. Hatta biraz fazla benzeri olmuş arkadaşlar. Baya benzeri olmuş. Oyunun grafik tarzından oynanışına her şeyiyle çok ama çok benziyor Overwatch'a. Hatta bu konuda eski Blizzard patronlarından Mike Ybarra abi saçma bir açıklama yaptı Twitter'da. Marvel Rivals'ı Overwatch kopyası olmakla suçladıktan sonra yani karakter isimlerine baksanıza Overwatch'ta Widowmaker var, Marvel Rivals'ta ise Black Widow. NetEase, Tencent bunların hepsi birbirinin aynı gibi böyle saçma sapan bir şey söyledi. Ah benim Mike abim ya. Ah benim Mike abim. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar. Black Widow karakteri, Marvel'daki Black Widow karakterinin çıkışı 1964 tarihli bir çizgi romanda oldu. Yani biraz hani baya eski Overwatch'a göre. Gerçi karşımıza çıktı derken ben o yıllarda ben de yaşamıyordum. O yüzden tam bir karşıma çıkma durumu olmadı. Hani insan şeyi düşünüyor. Kim kimden çalmış lan o zaman gibisinden bir düşünceye zerk ediyor insanı. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Dedim ya bu bir hero shooter. Hani Concord faciasından sonra bir firma ne kadar hani NetEase firması bu oyunu yaparken ne kadar gerilmiştir düşünmeden de edemiyorum. Yani hani ulan Concord battı bizimle mi başımıza aynı şey gelecek gibisinden bir düşünceye dalmış olabilirler. Ama şöyle bir artıları var abi. Arkalarında Marvel evreni vardı, tamam mı? Bu isim dünya çapında insanlara, oyunculara bir şey hitap eden bir isim. Baya büyük bir isim. Rivals bir free to play oyun olduğundan dolayı haliyle oyunda bir mağaza bir de şirin bir Battle Pass bulunmakta. Hep diyorum öyle oyun içi mağaza ile çok ilgilenen birisi değilim ama Marvel Rivals'taki fiyatları gördükten sonra hani abi bir tane Hero Bundle'ı 2600 coin'e alıyorsunuz. Coin'in tam adını hatırlamıyorum. 2600 coin de yaklaşık 25 dolar ediyor. Ve bundle'da verdiği şey işte karakter skin'i, bir sprey zımbırtısı, bir farklı bir efekt. Bu kadar. Hani bundle dediğim bu. Tek bir karakter için 25 dolar bana biraz gereksiz pahalı geldi arkadaşlar. Hani bu işin erbapları falan ne diyecektir bilmiyorum. Store'ların ben hani store'da dediğim gibi pek gezinen bir insan değilim ama benim gözümde bayağı bir pahalı durumda şu anda. Ve hani bilmiyorum NetEase firması bu fiyatları aşağı çeker mi? Arada bir indirimler falan yapar mı? Atıyorum Path of Exile'daki gibi store indirimleri falan filan yapar mı bilmiyorum. Hani neyse ki şöyle de bir durum var arkadaşlar. Battle Pass'i aldıktan sonra bir kere o Battle Pass'ten kazandığınız coinlerle, Battle Pass'in içindeki coinlerle diğer Battle Pass'i de alabiliyorsunuz. Öyle bir güzellik getirmişler. Bazıları o konuda da çakallık yaparlar böyle. Ben Battle Pass'i bitirdikten sonra ikinci Battle Pass'i almak için illa o in-game currency'den, coin'den satın almanız gerekir. İlla paracıklarınıza göz dikerler. Bu oyunda öyle bir şey yapmamış gibiler. Tabii bu ilk Battle Pass. Bundan sonrakiler nasıl olur bilemiyorum. Dedim yani grafik yapısı da benziyor Overwatch'a diye. Çizgi film ve çizgi roman arasında böyle harmanlanmış bir grafik tarzı var Marvel Rivals'ın. Unreal Engine 5'in de yardımıyla zaten böyle yağ gibi akan bir oyun yapmışlar arkadaşlar. Yani zaten bu tarz işte live service oyunların bilgisayarlarımızı zorlamaması beklenir ya ki herkes yani geniş kitlelere ulaşabilsin oyun diye. Güzel de bir iş çıkarmışlar. Gerçi hani klasik hero shooter'ların o standart durumu vardır ya yani bir yerden sonra herkes ability kullanmaya başlar. Ortalık keşmekeş olur, kaos olur, bir şeyler olur falan. O kaos durumlarında grafik tarzının da biraz etkisi var orada ama ben kim düşman kim dost olan algılayamıyorum. Belki de bu benimle alakalı bir şeydir. Hep dediğim gibi benim artık beynim bunu algılayamıyor. Hani yaşlandığımdan dolayı herhalde bilmiyorum. Ama işte klasik hero shooter'ların klasik bir sorunu bu denilebilir. NetEase Games'e Marvel Hero'ları teslim edince ellerini hiç korkak alıştırmamışlar bu arada. Şu anda 33 adet kahraman bulunmakta oyunda. Iron Man'den tutun da Groot'a, Hela'dan Jeff the Land Shark'a ki kendisini ilk defa duyuyorum. Marvel evrenleri içerisindeki süper kahraman sayısı tam olarak kaçtır bilmiyorum ama bu durum NetEase'in işini oldukça kolaylaştırıyor ondan eminim. Oyuna getirebilecekleri hero sayısını, kahraman sayısını şöyle bir aklınızda bir canlandırmaya çalışsanız ha. Çalışın bir. Yoruldunuz değil mi? Başınız ağrıdı. Bana da öyle oluyor işte.
Kahramanlarımız 3 sınıfa ayrılmış durumda. Öncelikle Rivals'ın tankları diyebileceğimiz Vanguard var. Bunların içinde Thor olsun, Kaptan Amerika'sı olsun, böyle sağlam abiler, tamam mı? İşte Hulk var aralarında. Hulk yani daha sağlamı yok anasını satayım bunun. Herhalde Marvel evreninin en güçlü karakteridir kendisi. Vanguard sınıfı altındaki kahramanların da zaten canları 600 ve 600 üzeri tarzında bir şeyler oluyor. Yani işte standart tank karakter dememizin sebebi aslında bu. Zor ölüyor abiler yani. Ardından duelistlerimiz geliyor. Efendime söyleyeyim işte Black Panther, Scarlet Witch, ne bileyim Star-Lord gibi kahramanlar burada. Bildiğiniz DPS sınıfı bu. Karşı takıma ölümcül darbeyi vuranlar bunlar. Bir yandan da işte Vanguard abiler ön saflarda gidiyorlar. Ortalığı dağıtıyorlar. Bir kaosa sürüklüyorlar falan filan. Karşı tarafı yıpratırken arkadan ya da bazen dibinden Spider-Man gibi karakterlerle falan filan dibinden DPS vuran duelist abilerimiz. Son olarak da stratejistlerimiz bulunuyor arkadaşlar. Bunlar bildiğiniz şifacı aslında. Bunların arasında Adam Warlock'tur, Loki'dir, böyle zeki arkadaşlar bulunmakta diyeceğim de Rocket de var. Guardians of the Galaxy'den. O da çatlak bir zekaya sahip. En zekileri burada bulunuyor desem aslında o da olmaz. Çünkü Tony Stark var bir yandan, Bruce Banner var. Onların da burada olması gerekiyor. Asıl stratejist aslında onlar. Ama onlara birine DPS öbürüne tank rolü vermişler. Stratejistler de tamamen işte heal'a odaklı. Her birinin bir şekilde heal atan bir özelliği bulunmakta bu abilerimde. Oyunda her bir kahramanın çizgi romanlardakine yakışır özellikleri bulunmakta. İşte Thor'un hammer fırlatması olsun, Iron Man'in böğründen böyle küçük çaplı bir nükleer füze yollaması olsun falan filan. Birçok yetenek var. Her klasın kendine has birincil ve ikinci saldırıları var. Bir adet mobilite kazandıran yeteneği de bulunuyor genel olarak. Bir de siz rakibinize hasar verdikçe dolan ulti yetenekleri var ki işte asıl ortalığı şenlendiren de bu ultiler oluyor. Bir de kahramanlarımızın oluşturduğu takımlar mevcut. Aralarında böyle sinerji olan takımlar bunlar. Misal Thor gidip böyle yıldırım gücünü kullanıyor ve Kaptan Amerika'nın kalkanına böyle yıldırım efekti veriyor ve daha sert vurmaya başlıyor artık onun kalkanı, Kaptan Amerika'nın kalkanı. Ya da işte Hulk geliyor, Doctor Strange'e basıyor, gama ışınını basıyor. İşte Doctor Strange'in bir özelliği var böyle işte Maelstrom of Madness diye. Bunu bastığında orada radyoaktif bir patlama yaratıyor bu sefer. Daha fazla vurmaya başlıyor. İşte Marvel Rivals'ta da bu duruma sinerji deniyor arkadaşlar. Her birinin bulunduğu bir takım var ve etkileyebilecekleri çeşitli özellikler var. Birbirlerini etkileyebilecekleri ve daha güçlü hale getirebilecekleri. Marvel Rivals'ta 3 tane oyun modu bulunmakta. Şimdilik denebilir mi? Büyük ihtimalle denir. İleride geliştireceklerdir diye tahmin ediyorum. Biri konvoy denilen bir aracın ilerlemeye çalıştırıldığı daha doğrusu escort modu, bir tane araca escortluk yapıyoruz. Bir taraf savunuyor, aracın gelişini durdurmaya çalışıyor, diğer taraf ilerletmeye çalışıyor. Bir diğeri Domination. Domination'ı Call of Duty serisinden bol bol duymuşsunuzdur zaten. Harita üzerindeki tek bir noktanın sürekli böyle işte kapışılıp elinde tutulmaya çalıştığı bir bölüm. Son olarak da böyle Convergence diye bir tane mod getirmişler. Bu da aslında Battlefield 1'deki bu şey vardı ya, sıra sıra geçtiğiniz haritalar. Aslında Domination moduna benziyor. Haritanın üstünde bir tane nokta veriliyor. Orayı saldıran taraf ele geçirdikten sonra bir sonraki nokta açılıyor. Ele geçiremezse karşı takıma veriliyor puan. İşte 3 tane toplamda nokta var. 2'ye ulaşan bir nevi kazanıyor bunu da. Daha demin saydığım sınıfları ve sinerji yaratabildiğiniz takım oluşumlarını düşününce oyuna öyle bodoslama girmektense takımınızın ihtiyaç duyduğu kahramanı seçmekte de fayda oluyor arkadaşlar. Stratejisti bulunmayan takımlar çok hızlı bir şekilde ortalıktan yok olabiliyorken tankı bulunmayan garibanlar ise karşı taraftan böyle baskı yedikçe işte Galatasaray defansı gibi sürekli bir geriye çekilme durumları mevcut. Burada tabii takım kombinasyonunuzun önemi kadar takım arkadaşlarınızın becerisi de devreye giriyor. Böyle patates bir takıma denk gelince konvoy modunda aracı bir milim oynatamadığımızı biliyorum ben. Oyunu da zaten bu sayede siz böyle takım olarak girmeye, bütün tanıdıklarınızla Discord'dan konuşurken, Discord açılsa da keşke rahat rahat konuşsak dediğinizi duyar gibiyim ama sesi iletişim halindeyken birlikte 6 kişi girebileceğiniz durumlarda çok daha başarılı olacaksınızdır. Hatta bunların dışında bulunduğunuz bölgeler için, bölgelerden kastım işte Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarından bahsediyorum. Bu bölgeler için turnuvalar da mevcut oyunda. Hatta 2 gün, 3 gün önce mi ne başlamıştı? 12'sinde mi? Öyle bir şey. Zamanda bir ilk turnuvası başlamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ben tabii 5 kişi toplayamadığım için öyle ciddi düşünen bir takımla dalamadım Marvel Rivals'a. Öyle bir deneme şansım olmadı. Çok patates takımlara da denk geldim. Çok
kral takımlara da denk geldim. Ama oyunda hani bir strateji oluşturmanız, hero seçimlerinde olsun ve işini düzgün yapan arkadaşlarınızla oynamanız önem arz ediyor arkadaşlar. Şimdi oyunun sıkıntılarına gelecek olursak, hani Rivals'ta ilk benim gözüme çarpan sıkıntı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Uçan kahramanlar. Şimdi bu ne demek diyeceksiniz. Bazı kahramanlar havada bol, yani Iron Man mesela havaya çıkıyor ve orada kalabiliyor. Ben hani oyuna ilk girdiğimde yekten Iron Man ile dalmıştım. Ben Iron Man'i çok severim. Pek Marvel evreniyle alakam yok ama Iron Man'i çok seviyorum. Abinin işte rock'n'roll dinlemesi, zengin olması, yakışıklı olması falan derken. Iron Man'i çok sevdiğim için yekten onunla daldım ve abinin havalanabildiğini öğrendikten sonra havalandım. Deli gibi silahlarının deli gibi bir menzili de var. Uzaktan sıktım ve oyunu böyle daha ilk oyunumu hiç ama hiç ölmeden ve takıma bayağı da katkıda bulunarak bitirdim. Hiç ölmediğim için hani respawn süresini merak ediyordum. Notlarıma ekleyeyim diye onu da öğrenemedim mesela. İkinci oyunda öğrenebildim. Ama sonradan girdiğimde herhalde oyuncular da alışsa Rivals'a pek öyle rahat havada takılma durumu olmadı. Yani diğer kahramanlara göre yavaş kalan Kaptan Amerika bile sonraki oyunlarında girdiğimde böyle bir anda ortalıkta hoplayıp zıplayan bir adama dönüşmüş. Böyle kalkanını attı, bir şeyler oldu. Bir anda böyle dudak dudağa kaldık böyle. Bunu sabaha kadar yapabilirim dedi. Şşş dedim, dudaklarına bastırdım. Bir elektriklenme oldu o an. Thor gelmiş meğer. Ondanmış. Yani hani oyuncular alıştıkça bu kahramanların özelliklerine, yeteneklerine falan filan bu bir sıkıntı olmaktan kalkacak gibi bir durum da var. Yani ben sadece ilk başta oynadığımda sadece böyle bir sıkıntı varmış gibi hissettim. Bir diğer sıkıntımsa yine oyunun aslında yeni olmasıyla alakalı bu. Kahramanlar arasında bir dengesizlik problemi var. Bazı kahramanlar hakikaten çok, hani Iron Man örneği vereceğim tekrardan ama Iron Man o kadar rahattı ki oynaması ve o kadar sorundan, sıkıntıdan uzakta işinizi yapabiliyordunuz ki dediğim gibi zaten live service oyun olduğu için hero shooter'larda bu çok normaldir. NetEase bunu düzeltmeye çalışırken sıçabilir mi? Sıçabilir abi. Yani Helldivers 2'yi de düzeltmeye çalışırken sıçtılar. NetEase neden yapamasın? Sonuç olarak arkadaşlar Marvel Rivals hani keyifli bir hero shooter olmuş. Bir de zaten free to play, yani girin, deneyin, bedava hani. Ve dediğim gibi hani Marvel evreninde o kadar çok hani katılabilecek kahraman ve eklenebilecek harita var ki zaten NetEase'in de yapması gereken şey bu aslında. Bunlara düzenli bir şekilde kahramanlarla ve işte haritalarla desteklemesi bu oyunu. Desteklediği müddetçe bu oyun alıp yürüyecektir ve hani NetEase'i de tahminen ihya edecektir arkadaşlar birçok konuda. Tabii NetEase sıçarsı var, bir şeyler yapar, ne bileyim hani loot box'lar Overwatch. Ay pardon, affedersiniz. Loot box'lar ekler, bir şeyler yapar, yanlışlar yapar. Free to play modundan pay to win'e çevirir oyunu falan filan. Orada sıçabilir. Yani orada onun Marvel adı da kurtaramaz. Eğer hani Marvel adına güveniyorlarsa kendilerine Star Wars Battlefront diye bir oyun vardı. Onu hatırlatmak isterim. Eğer oyuncuları hani kazıklamaya çalışırlarsa abi, oyuncular öyle şey değil yani, hani ya zaten store'da sattığın ürünleri falan filan alacak, işte whale denilen, balina denilen tipler vardır. Onun dışında hani aylık kazancından bir kısım ayırıp alacak Marvel fanları da vardır. Sen eğer daha fazla para kazanalım diye böyle para göz bir mantıkla ilerlemezse NetEase bu oyun kaptırır yürür gibime geliyor arkadaşlar. Emin de olamıyorum tabii. Çinli bir firma, ne yapacakları belli olmaz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye.